Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda son günlerde benim beyaz bir örgüde yaptığım roba artışının tarifini yapacağım. Çok beğenilen bir roba artış şekli. Örgüm de çok beğenildi. Yıldız yelekti ismi. Bir de pembe rengini çalışmak istediğim bu videoda sadece robamızı bu seviyeye gelene kadar anlatımını yapacağım. Robamıza tırtıklı örgü başlama ile başlayacağız. Daha sonra ayrımlarını yaparak beden kısmına yıldız artmalarını eklerken ön kısımlara da kısa satır dönüşleri yaparak yuvarlak bir yaka çalışacağız. Örmesi oldukça zevkli bir roba arkadaşlar. Gösterişli olduğu kadar da kolay. Şimdi hep birlikte başlıyoruz. Bir de arkadaşlar bu seviyeye kadar yayınladıktan sonra beden kısmını da tamamlayıp diğer bir videoda yeleğin tamamını yayınlayacağım. Yapacak arkadaşlara şimdiden hepinize kolay gelsin. Beni izleyip kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Yine diğer örgülerimizden kalan iplerle bir çalışma yapacağız. Roba kısmını pembe renkle yapacağım. Beden kısmına geldiğimde yeşil ve beyaz renk ekleyerek iki renkli bir model çalışacağız ama 3 renkle öreceğiz. Daha önceki yıldız yelekteki gibi bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Değişik model uygulayacağız beden kısmında. Bir de bu roba çok beğenilip sevildiği için pembe renkle çalıştığım roba kısmını tamamladığımda video olarak atacağım. Daha sonra da yeleğin tamamını video olarak yayınlayacağım. Yaka kısmında bu defa tekstil tipi örgü başlama ile değil, tırtıklı örgü başlama ile başlayacağız. Bunun için iplerimizle birlikte bize bir tane 3 numaralı misinalı şiş lazım. Bir de 3,5 numara bu şekilde düz bir şiş lazım. İlk sıramızı tırtıklı örgü için bir tık kalın şişe atıp daha sonra 3 numara ile devam edeceğiz. Şişimiz misinalı şiş 3 milim, diğeri 3,5 numara. İplerimde pembe ipim Kartopu marka, diğer parçada bununla aynısı. Söküntü ipleri de kullanacağım. Bu yelekte hiç bozulmuyor bu markanın ipleri. Diğer ipimde yine 1-2 ilmek için söktüğüm, kullanılmadan söktüğüm bir ipim, yine bozulmadı. Nako marka. Beyaz ipimde Nako marka arkadaşlar. Birbirine uyumlu renklerle, kalınlığı aynı olan tüm renklerle yeleklerinizi yapabilirsiniz. Kaldırıyoruz diğer 3 parça ipimizi ve 3,5 numara olan şişimize 41 tane ilmek atacağız. 41 ilmek attıktan sonra ikinci sırada 40 ilmek ekleyeceğiz. Toplamda 81 ilmeğimiz olacak. Birazcık ip bırakıyorum ve ilk ilmeğimi şişime atıyorum. Yerleştiriyorum. Biraz daha sonraki ilmeklerimi çok sıkı veya bol olmayacak şekilde şişe göre atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, şişte sıkı veya çok bol değil, tam şişe göre atarsanız ilmeklerinizi örgünüzde çok düzgün olacaktır. 41 ilmeği tamamlayıp devam edeceğim. İlmeklerimi attım arkadaşlar. Şimdi sayıp kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
41 ilmekten sonra bir tane düğüm atıyoruz bu kısma. Çok da sıkı olmayan bir düğüm. Şimdi ilk sıramızı yapmaya başlayacağız. İlk sıramız için diğer 3 numaralı şişimi alıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. İpimi biraz yerleştiriyorum, şişime de ilmeğimi. Daha sonra örgünün alt kısmından, ilmeklerin alt kısmından diğer yöne doğru şişimi dolayıp bir tane ilmek alıyorum. İlmeği tutuyorum şişimde. Sarı renkli şişimden bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ilmeklerin alt kısmından şişimi bu şekilde tuttum ve bir ilmek aldım. Sarı renkli şişimden 3,5 numaradan bir ilmek daha ördüm. Tekrar şişimi tutuyorum. Bu şekilde bir ilmek doluyorum. Şişimde tutup bir düz ilmek örüyorum. Yeniden yine ilmek doluyoruz. Şişte tutup sarı renkli şişimizden bir ilmek örüyoruz. Yeniden doluyorum. Yine ilmeğimi doladım ve bir tane düz ilmek ördüm. Doluyorum. Düz ilmek örüyorum. Şişimizdeki görüntüsü bu şekilde ikişer ikişer olarak görünecek. Tekrar dolayıp düz ilmeğimizi ördük. Diğer yöne doğru bu kısımdaki 6 ilmek kalana kadar devam edip tarifi bu kısımda devam edeceğim. Tüm ilmeklere aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 ilmeğim kaldı. Sağ yönde ise son olarak düz ilmek ördüm. Bir tane ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yeniden bir tane dolayıp düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. Düz ilmek örüyorum. Tekrar doladım. Yine ilmeğimi düz örüyorum. Doluyorum. İlmeğimi düz örüyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Yine son olarak bir tane doladım ve diğer kalan ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Çeviriyoruz. Örgüyü diğer şişi bırakıyoruz. 3 numara ile şimdi tüm ilmeklerimizi haraşa örmeye başlayacağız. Ben ters ilmekle haraşa örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi her iki yönden de ters örerek haraşa örgüye dönüyoruz. Devam edip ilik açma mesafesine kadar her iki yönden de haraşa örgü yapacağım. Daha sonra ilik açma ile tarife devam edeceğiz. Diğer yüzden bir sıra haraşa ördüm. İpimiz sağ yöndeyken bu kısım düz yüz, ikinci sıra haroşam arkadaşlar. Yaptığımız tırtıklı örgü başlamada bu şekilde. Hiçbir değişiklik yapmadan devam edip ilik yerine kadar bu şekilde ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Yeleğimizde yaka bandında ilerledim arkadaşlar. Düz yüzden 1 2 3 çizgi haroşa ördüm. Sırayı tamamlamadım. Sol yöndeki şişime 2 4 6 7 ilmek bıraktım. Diğer yüzde de 1 2 3 çizgi haroşam var. Örgüyü başladığım ipim sağ yönde. Bu kısma şimdi 2 sıradan oluşan ilik yerini açacağız.
7 ilmekten oluşacak bandımız 2, 4, 6, 7. İlikten önce de 4 ilmeğimiz kalacak. Onun için bir ilmek daha haraşo örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir tanesini kesmiş oldum. Bu sırada başka işlem yapmıyorum. Kalan 4 ilmeği örüyorum. Ters yüze dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek daha ördüm. 4 ilmek var şişimde ve 2 ilmeği birden ördüğüm hizadayım. Kestiğim ilmeğin yerine bir tane ilmek doluyorum. Devam edip diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. İlik yerini bu şekilde açmış olduk arkadaşlar. Kız bebek örgüsüne göre açtık yönünü. Örgümüzü katladığımızda bu şekilde ilik yerimiz sağ yönde. Devam ediyoruz. Şimdi düz yüzde 5 çizgi haroşamız olana kadar sıralarımızı tamamlıyoruz. Yeleğimin yaka bandında sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Düz yüzde 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşam var. Diğer yönde 1, 2, 3, 4, 5, 6. çizgi haroşamda şişimde. Şimdi ayrımları yapacağız. Ayrımlarımızda arkadaşlar örgümüzü 5 parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci parçamız ön parça, ikinci parça kol parçası. Bu kısımsa arkası, ikinci kol ve ikinci ön. Roba kısmında bu kısımda olan birer veya ikişer artma yerini yapmıyoruz. Bu roba artışında, yıldız roba artışında direkt 5 parçaya bölüyoruz. Bir önceki yeleğimde yine bu roba artması ile çalışmıştım. Yeleğimin ismi Yıldız Yelek. Kanalımda anlatımı var. Bu şekilde bir artmamız olacak arkadaşlar. Yapması da kolay ve görüntüsü de çok hoş. Ayrıca yine ön ilmeklerinde kısa satır dönüşü yaparak yuvarlak bir yaka yapacağız. Başlıyoruz. Şimdi başlamadan önce sayı ile de ayrımları göstermek istiyorum. 16 ilmek sayıp bir ayraç takıyoruz. 12 ilmek sayıp bir tane ayraç daha takıyoruz. Arkası için 25 ilmek sayıp ayracımızı takıyoruz. İkinci kol 12 ilmek. İkinci önde 16 ilmek. Toplamda 81 ilmeğimiz var. Önler 16 ilmek, kollar 12 ilmek, arkası 25 ilmek. Bu şekilde sayıp ayraçlarımı taktım. Başlıyoruz şimdi. Ön kısmın 16 ilmeğinin içinde 7 ilmeği bant ilmeği. Diğer ilmeklerimiz düz örülecek. Robaya 2 ilmek kalınca da yıldız artışı yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Daha sonra bant için 7 ilmeği haroşa örüyoruz. Kenar ilmeği ile birlikte 7 ilmek. 2, 4, 6, 7 ilmeği tamamladık. Ayrıca 2 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra bu kısımdaki 2 ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Yönlerini bu şekilde düzeltiyorum. Benim atışıma göre bu şekilde düzeltmem gerekiyor arkadaşlar.
bu artış yerindeki ilmeklerin bu şekilde olması için. Kanalımda ayrıca ayrıntılı anlatımı da var. İlmekleri alttan ve üstten alanlara değişik şekilde tarif ettim. İlmeğimizin yönünü düzelttik. Düzelttikten sonra şişimizi soldan sağa doğru takıyoruz. Bir kez örüyoruz. İlmekleri şişimizde tutuyoruz. Tekrar doluyoruz bir ilmek. Tekrar örüyoruz. 2 ilmekten 3 ilmek ördük. Bir tanesi artma ilmeği. Ayracı alıyoruz. Kol ilmeğinden ilk 2 ilmeği aynı şekilde öreceğim. Birincisinde ilmeklerimi çeviriyorum. İkincisinde gelişine içinden takıyorum şişimi. Bir kez örüyorum, doluyorum, tekrar örüyorum. Devam edip 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi alıyorum, yine düzeltiyorum yönünü. Bu şekilde birazcık genişletip şişimi soldan sağa takıyorum. Bir kez örüyorum, doluyorum, tekrar takıyorum. Ördüm, tekrar şişimde 1 2 3 ilmek oldu. Ayracı alıyoruz. Arka kısmın ilmeğinden 2 ilmeği şişime alıyorum, örüyorum, doluyorum, tekrar bir tane daha örüyorum. Pembe ayraca kadar 2 ilmek kalana kadar bu kısımdaki ilmeklerimiz düz örülecek. Saymamıza gerek yok. 21 tane ilmeği düz öreceğiz. Tamamladık düz ilmekleri. Ayracımızdan önceki 2 ilmeği sağ yöndeki şişimize alıp yönlerini düzeltiyorum. Daha sonra genişletip şişimi soldan sağa takıyorum. Bir kez örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Tekrar örüyorum. 3 ilmek. Ayracı alıyorum. İkinci kol ilmeğinden ilk 2 ilmeği şişime aldım. Bir tane ilmek ördüm, doladım, tekrar örüyorum. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördük. Daha sonraki 2 ilmeği yine aldık. Yönünü düzelttik. Şişimi takıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir tane ilmek dolayıp bir kez daha ördüm. Mavi ayracımı alıyorum. Karşı yönden ilk 2 ilmeği şişime aldım. Bir kez ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar bir ilmek daha ördüm. Sol yöndeki şişimdeki ilmekleri hesaplıyoruz şimdi. 2, 4, 6, 7 ilmek bant ilmeği. Devamındaki 1, 2, 3 ilmek dönüş ilmeği. 1, 2 ilmek dönüş ilmeği ve bu 2 ilmek de dönüş ilmeği arkadaşlar. 3 kez kısa satır dönüşü yapacağız bu kısımda. Yıldız artmadan sonra 1 2 ilmek daha örüyorum. Örgümü
ters yöne çeviriyorum. Şişimdeki ilmekler kalacak. En son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Daha sonra örgümün ipini ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıyorum. İlmeği 2 tane gibi yapıyorum. Ters yüzden ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Mavi ayracı alıyorum. Kol ilmeklerine geçtim. Tamamını ters örüyorum. Ters yüzden de bu sırayı kesmek istemiyorum arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için tamamını öreceğim. Arka kısmın ilmeklerine geldik. Herhangi bir işlem yok. Bu ilmeklerde birebir ters örerek ilerliyoruz. Ayracımı aldım. Kol ilmeklerindeyim. Sarı ayracımı alıyorum. Ön kısmın ilmeklerine geldik. Ön kısmın ilk 3 ilmeğini örüyorum. Yıldız artma yaptığımız ilmekler. İkincisi ve üçüncüsü. Daha sonra bu yönde de dönüşler yapacağız. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz bant ilmeği, devamındaki 3 ilmek dönüş ilmeği, 2 ilmek ve 2 ilmek olarak dönüş yapacağız. 3 ilmekten sonra 1, 2 ilmek ters örüyorum. Örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm düz ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıyorum. Yine ilmeğimi 2 ilmek gibi yaptıktan sonra ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmek kalınca ayraçtan önce 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Yine şişimi soldan sağa doğru takıyorum. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek daha örüyorum. İlmeği şişimden çıkarıyorum. Sarı ayracı alıyorum. Kol ilmeğinden ilk 2 ilmeği yine birlikte şişime alıp bir kez ördüm. 1 ilmek doladım. Tekrar bir kez daha örüyorum. Tekrar ilmeklerimi 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Yönünü çeviriyorum. İlmeklerin bir kez örüyorum. 1 ilmek doluyorum. Tekrar örüyorum. Ayracı alıyorum. Arka kısmın ilk 2 ilmeğini şişime alıp bir kez ördüm. Bir tane ilmek doladım. Tekrar ördüm. Artışımız bu şekilde arkadaşlar. Bu düğümümü çözeceğim ve mavi ayracımın bu kısmına ikinci kol ilmeklerine kadar öreceğim. Tarife bu kısımda devam ediyorum. Örgümüzde düz yüzde 1, 2, 3, 4 yerde artma yerleri var. Her düz yüzde 8 ilmek artacak. Ters yüzde artma yok arkadaşlar. Ters yüzde ilmeklerimizi ters örerek sırayı tamamlıyoruz. Bu kısımdaki dönüşler bitene kadar tarife devam edeceğim.
Mavi ayracıma yaklaştım. Düz yüzdeyim. Ayraçlarımı özellikle farklı taktım. Düz yüzde sağ yönde sarı ayraç, sol yönde mavi ayraç. 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Ayracımdan önce 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım, yine düzeltiyorum. Bu şekilde bir ilmek örüyorum, bir ilmek doluyorum, tekrar bir ilmek daha örüyorum. Ayracı alıyorum. Ön ilmeklerinden ilk 2 ilmeği şişime aldım. Bir kez ördüm, bir tane doladım, tekrar ördüm. Devam ediyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düzden sonra dönüş yaptığımız ilmekteyiz. Bu ilmeğimize şişimizi sol yönden sağ yöne doğru iç kısımdan bu şekilde takıyoruz ve düz örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Daha sonra sol yöndeki şişten yine 1 2 ilmek örüyoruz. Diğer ilmekleri şişimizde bırakıp örgümüzün ters yüzüne dönüyoruz. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Örgümün ipini ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıyorum. İlmeği çekiştirip yine ikili gibi yapıyorum. Daha sonra ilmekleri ters örüyorum. Ayracı alıyorum. Kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. Ters yüzden sıramı bu şekilde örüyorum. Sarı ayracıma 5 ilmek kalana kadar devam edip bu kısımda tarife devam edeceğim. Kol ilmeklerindeyim. 5 ilmeğim var. Devam edip bu ilmekleri de ters örüyorum. Sarı ayracı alıyorum. Ön kısmın ilmeklerini örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördükten sonra dönüş yaptığımız ilmekteyiz. İlmeğimizi öreceğiz. İpimizi örgünün ters yönüne atıyoruz. Daha sonra şişimizi düz yüzden ters yüze doğru bu ilmeğin bu şekilde içine takıyoruz arkadaşlar. Düz yüzden ters yüze doğru taktım ve bu kısmı şişime aldım. Daha sonra ipimi doluyorum ve ters örüyorum. Tekrar yapacağım. Diğer yüzden taktım, ipimi aldım, doladım ve ters örüp şişimden çıkarıyorum. Yerleştiriyorum biraz. Daha sonra 1 2 ilmek ters örüyorum. Diğer ilmekleri şişimde bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıp çekiştiriyorum ve ilmeğimi ikili gibi yapıyorum. Düz olarak ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmek kalınca yine şişimden alıyorum, yönünü düzeltiyorum. Şişimi soldan sağa takıp bir kez örüyorum, bir ilmek doluyorum, tekrar bir kez daha örüyorum. Sarı ayracımı aldım, kol ilmeğinden ilk 2 ilmeği şişime aldım, bir kez ördüm, bir ilmek doladım, tekrar ördüm. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Bu kısımlarda da aynı artmaları yapıyorum. Mavi ayracımın artma ilmeğine kadar, bu kısma kadar örüp bu kısımda tarife devam ediyoruz. Mavi ayracıma doğru örüyorum.
2 ilmeğim kalınca yine yönünü düzeltiyorum. Şişimi soldan sağa doğru takıp bir ilmek örüyorum. Bir ilmek dolayıp bir ilmek daha örüyorum. Ayracı alıyorum. Ön ilmeklerinden ilk 2 ilmeği birlikte alıp bir düz ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar ördüm. Daha sonra düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördükten sonra yine kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimizdeyiz. Şişimizi soldan sağa doğru ilmeğimize takıp düz ördük. Diğer yönde 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. 7 ilmek bant ilmeği, 3 ilmekle dönüş yapacağız. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 7 ilmeği şişimde bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıyorum. Daha sonra ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Sarı ayracın bulunduğu bölüme kadar ters yüzden 4-5 ilmek kalana kadar örüyorum. Ters yüzde yine sarı ayraca yaklaştık. İlmeklerimizi örüyoruz. Ayracımı alıyorum. Daha sonra ön kısmın ilmeklerini örüyorum. Çift gibi olan bu dönüş yaptığımız ilmeğe gelince yine arkadaşlar ipimi örgünün ters yüzüne atıyorum. Şişimi düz yüzden ters yüze doğru bu şekilde ilmeğime taktım. Daha sonra ilmeğimi ters örüp şişimden çıkarıp yerleştiriyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. Sol yönde 3 tanesini örüyorum. 1, 2, 3. Diğer 7 ilmeği şişimde bırakıyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. İlmeklerimi düz örerek artma yerine kadar devam ediyorum. Artma yerine gelince yine 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Şişimi takıyorum. Soldan sağa doğru bir ilmek örüp bir ilmek dolayıp bir ilmek daha örüyorum. Bu kısımda ilmekleriniz çoğaldıkça dönüşleri çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. 2 2 3 olarak dönüş yaptık ama eğer isterseniz 1 1 2 3 de olabilir veya ilmekleriniz çoğaldıkça 2 2 2 veya 3 bu kısımdaki ilmekleri istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Banttan önceki ilmekleriniz 3 tane olursa biraz daha yuvarlak olur, sivri olmaz. Sivri olunca da benim hoşuma gitmiyor zaten. Bant ilmeği ve devamında 3 ilmek ayarlayıp kalan ilmekleri istediğim şekilde yapıyorum. Devam ediyoruz. Artmamızı, kol ilmeklerinin artmasını yaptık. Daha sonra ilmeklerimizi düz örerek düz yüzden bu şekilde ilerleyip yine bu kısımda tarife devam edeceğim. Düz yüzde mavi ayracıma doğru örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Artma ilmeklerimi şişimden alıp yönünü çeviriyorum. Bir kez ördüm, bir ilmek doladım, tekrar ördüm. Ayracımı alıyorum. Ön ilmeklerinden
İlk 2 ilmeği şişime aldım. Bir kez ördüm. Bir ilmek dolayıp tekrar ördüm. Devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ilmek ördüm. 9 düz ilmekten sonra dönüş yaptığım ilmekteyim. Şişimi yine düz yüzden soldan sağa doğru takıp ilmeğimi düz örüp şişimden çıkartıp yerleştiriyorum. 2, 4, 6, 7 ilmeğim var. 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Dönüyorum ters yüze. Ters yüzden bandımı örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi ters örerek devam edeceğim. Bu yönde dönüş yaptığımız ilmekleri tamamlamış olduk arkadaşlar. Mavi ayraca kadar örüp duruşunu göstereceğim. Yakamızın görüntüsü bu şekilde. İlik yerimizde bir tane açtık. Diğer ilik yerini 13 çizgi haroşa sıradan sonra açacağım arkadaşlar. Hatırlatma yapayım diğer ilik yerleri için. 13 çizgi haroşa olunca ikinci ilik yerini açıyoruz. Ters yüzden sırama devam ediyorum. Sarı ayracın olduğu bölümde tarife devam edeceğim. Ters yüzde sarı ayraca yaklaştık. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Ayracımı alıyorum. Daha sonra ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Artma ilmeklerini 3 tane ördüm. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane ters ilmek ördüm. Dönüş yaptığım ilmeğime geldim. İpimi örgünün ters yüzüne atıyorum. Şişimi de düz yüzden ters yüze doğru taktım. İlmeğimi dikkatlice ters örüp şişimden çıkardım. Biraz yerleştiriyorum. Daha sonra 2, 4, 6, 7 ilmek bandımı haroşa örüyorum. Tamamladık sırayı. Dönüşlerimizi yaptık arkadaşlar. Bu kısımdaki yıldız artmalarımız da kendini belli etti. Şimdi sadece artmalarımızı yaparak robamıza devam edeceğiz. Yedi ilmek bant ilmeklerini örüyoruz. 2, 4, 6, 7. Daha sonra ilmeklerimizi ayracımıza kadar 2 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. İki ilmek kalınca çeviriyorum yine. Şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum, doluyorum bir ilmek, tekrar örüyorum. Dönüş yaptığımız ilmeklerimizde bu şekilde görüntüsü. Oyuntumuzun tariflik bir şey kalmadığı için yeterli ilmek ve artma sayısı olana kadar robamda devam edeceğim. Daha sonra
Tüm roba boyunca haraşo örgü yapacağız. Haraşo örgüye gelene kadar yeterli büyüklüğe, ilmek sayısına ulaşana kadar bu şekilde örüyoruz. Düz yüzlerde 8 tane artmamız var. Yeleğimizin robasında ilerledim arkadaşlar. Ölçü olarak santimle ölçeceğiz. Bir de artma sıralarını sayacağız. Örgümüzü bu şekilde düzeltip mezurayla ölçüyoruz. Örgümüzün yüksekliği 12 santim. Artma sıraları ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane artma yaptık. Şimdi ilmeklerimizi haraşo öreceğiz. Haraşo örerken artma yerlerindeki artma ilmeklerimiz düz olacak. Diğer yüzden de ters öreceğiz. Düz ilmekle haraşo örenler bu kısımdaki 6 tane artma ilmeğini ters örecek arkadaşlar. İlk sıra haraşomu ön kısımdan bu kısma kadar ördüm. Artmalarımı şimdi tarif edeceğim. Haraşo sıralarda nasıl yaptığımı. 2 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimizi haraşo örüyoruz. 2 ilmeğimiz kalınca çeviriyoruz yönünü. Bir kere örüyoruz, doluyoruz, tekrar örüyoruz. Diğer yönde de işlemimiz aynı. İlk 2 ilmeğimi aldım, bir kez ördüm, doladım, tekrar ördüm. Artmalarımı yaptım. Diğer ilmekleri haraşo örgüye dönüyorum. Düz yüzde artmalarımızı yapacağız. Diğer yüzden bu ilmeklerimiz düz yüze düz yansıyacak şekilde örülecek. 4 çizgi haraşo olana kadar örgümüze devam ediyoruz. Robamızı bitirdik arkadaşlar. 4 çizgi haraşoyu da tamamladım. Robamı bu seviyeye gelene kadar yaptığım tarifle yayınlayacağım. Daha sonra tamamını da beden kısmına model uygulayarak, renkli bir model uygulayarak tamamını yayınlayacağım. 5. çizgi haraşoda kol ilmeklerini kapatacağım. Her iki kol ilmeklerini beden kısmına modelime göre ilmek ekleyerek beden kısmını öreceğim. Tabii ki bu yapacağım işlem diğer videoda olacak. Bu videoda sadece robanın bu seviyeye gelene kadarki tarifi var. Robamızın bitiş sayılarını da söylemek istiyorum. Önler 38 ilmek, kol 56 ilmek, arkasında ise 69 ilmek var arkadaşlar. Yüksekliğini de ölçmek istiyorum. Beden kısmında robamızın 14 santim yüksekliği var. Bu şekilde robayı yapıp beden kısmına da istediğiniz modelleri uygulayarak bu robayı kullanabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım modelden de tamamlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.